İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Eleçuk Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam Ehl-i Beyt kimdir? Ehl-i Beyt hatasız mıdır? Kusurları var mıdır? Bunları anlatabilir misiniz? Şimdi Ehl-i Beyt İslam dünyasında Hz. Muhammed Peygamber'in Hz. Ali yoluyla devam eden 12 imam ve onların çocukları ailesine deniyor. İslam dünyasında 12 imamlar diye meşhurdur. Hz. Ali ile başlar ve Muhammed Mehdi ile biter. Hicri 275 yılında 12. İmam Muhammed Mehdi'nin daha çocuk yaştayken kaybolduğu gaybetü suğraya, küçük gizlilik dönemine girdi. Daha sonra da günümüze kadar devam eden gaybetü kübra, büyük gizlilik dönemi yaşandığını, Allah'ın onu koruduğunu ve kıyamete yakın zamanda zulümle dolmuş dünyayı adaletle doldurmak için geri geleceği. Ona da Mehdi Muntazır derler. Beklenen Mehdi. Tekrar gelecek derler. 12.'si. Peki şimdi bu 12'si kim? Ona bir bakalım. İlki Hazreti Ali. Peygamberimizin damadı malum. Hazreti Ali'nin çocukları Hasan ve Hüseyin. Bir de Muhammed bin Hanefiye var. Ama Muhammed bin Hanefiye Ehl-i Bey 12 imamdan sayılmamıştır. Çünkü Fatıma'dan değildir. Hazreti Ali'nin başka bir kabileden birisiyle yaptığı evlilikten doğan çocuğudur Muhammed bin Hanefi, ama 12 imam arasında zikredilmez. Fatıma soyundan gelmesi gerekir. Aynı şekilde mesela Zeyd bin Ali de 12 imamdan sayılmamıştır. Zeynel Abidin'in oğlu. Aynı şekilde Cafer-i Sadık'ın oğlu İsmail de 12 imamdan sayılmamıştır. Onların yerine işte diğerleri, o çizgiyi takip eden diğerleri 12 imamdan sayılmıştır. Bunları saydıktan sonra yorum yapacağım. Bu niye böyle diye. Hazreti Ali Kufe Mescidinde bir harici tarafından zehirli bir hançer kafasına ve boynuna saplanarak 2 gün sonra acılar içerisinde zehri verdiği acıyla hayatını kaybetmiştir Hazreti Ali. İkincisi, 12 imamdan ikincisi Hazreti Hasan. O da kendi eşi Hazreti Hasan'ın kendi eşi Cude binti Eş'as zehirlenerek öldürülüyor. Günlerce ciğerleri parçalanıyor. Acılar çekerek vefat ediyor. Bu Cude binti Eş'as harici birisinin kızı. Vaatlerle Yezid Sarayı'na götürülüyor. Onunla öleme vaadi falan yapılıyor ama orada rezil bir şekilde hayatını kaybediyor. Daha sonra Hazreti Hüseyin malum, ondan daha önce bahsetmiştim. Kerbela'da hayatını kaybediyor. Hazreti Hüseyin. Bunların eşleri ve çocuklarından bahsedecek olursak Şehribanu, Rubab binti Ümmül Kays, Leyla binti Ebu Murre. Hazreti Hüseyin'in eşleri, çocukları Ali Ekber, İmam Zeynel Abidin, Ali Esgar, bu Kerbela'da okla şehit olmuş bebekken, Sekile ve Fatma. Genellikle 2-3 tane eşleri olan oluyor ama işte Fatma'dan gelen asıl o soyu takip edenler listeye alınarak 12 imam diye onlara deniyor. 4. imam Zeynel Abidin Es-Seccat lakabıyla bilinir. Hazreti Hüseyin'e Seyyid-i Şuhada denilir. İslam Şii kültüründe özellikle şehitlerin efendisi demektir. Hazreti Hüseyin'e Hazreti Hasan'a Müşteba denir. Hasanül Müşteba seçilmiş, seçkin demektir. Hazreti Ali'ye de Şahı Merdan derler. Adamın şahı demek. Adamların şahı demek. İmam Zeynel Abidin de Es-Seccat diye biliniyor. Es-Seccat. Onun çocukları da İmam Muhammed el-Bakır, Zeyd bin Ali, Abdullah Ömer. Eşleri Ümmü Abdullah, İmam Hasan'ın kızı.
Bunu da Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik zehirleterek öldürtüyor. Hemen hemen 12 imamın 11 tanesi, 11'i de öldürülüyor. 12.'si de nerede olduğu bilinmiyor. Gaybubete girdiği söyleniyor ama 12 imamın 11'i de öldürülüyor. Hazreti Ali bıçaklanarak, Hazreti Hasan zehirlenerek, Hazreti Hüseyin Kerbela'da ok ve kılıç darbeleriyle. İmam Zeynel Abidin de Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin de Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik veya Hişam bin Abdülmelik olduğu da rivayet edilir. Zehirlenerek öldürülüyor. Ondan sonra 5. imam İmam Muhammed Bakır. Eşleri Ümmü Ferre binti Kasım, Ümmü Hakim. Çocukları İmam Cafer-i Sadık, Abdullah İbrahim. Bu da Emevi halifesi Hişam bin Abdülmelik tarafından eğerine zehir sürülerek, vücudu tamamen zehirle kapatılarak yine acılar içerisinde öldürülüyor. İmam Muhammed Bakır. 6. imam İmam Cafer-i Sadık. Eşleri Fatma binti Hüseyin Hamidiye Berberiye. Çocukları İmam Musa Kazım ve İsmail. Bu İsmail, İsmailiye mezhebinin kurucusu oluyor. 12 imamdan sayılmıyor. Odan bir kol ayrılıyor. Cafer-i Sadık da daha çok fıkıh bilgileriyle, alim kişiliğiyle tanınan bir imam oluyor. 7.'si Musa Kazım. Eşi Necme Hatun. Çocukları İmam Ali Er-Rıza, Fatıma-i Masume, Zeyd Hamza. Musa el-Kazım. O da Bağdat'ta hapisteyken uzun süre cezaevinde tutuluyor. Hapisteyken zehirli hurma yedirilerek öldürülüyor. 8. imam İmam Ali Er-Rıza. Eşleri Sebike Hatun, Ümmü Habib binti Memun. Çocukları İmam Muhammed Et-Taki. Bu da üzüm veya nar suyuna katılan zehirle öldürülüyor. Bunlar hepsini dönemin Abbasi sultanları, daha öncekiler Emeviler, özellikle Cafer'den öncekiler, sonrakiler Abbasi dönemine denk geldiği için Abbasi sultanları tarafından yapılıyor. 9.'sü İmam Muhammed Et-Taki. Bu da El-Cevat diye bilinmiştir. Cevat çok cömert demektir. Eşi Semine Hatun Ümmül Fadıl, Halife Memun'un kızıyla evleniyor bu. Çocukları da İmam El-Naki, Musa El-Müberra. Bu da Bağdat'ta zehirlenerek öldürülüyor. Abbasi halifesi Mu'tasım'ın azmettirilmesiyle ve imamın eşi Ümmül Fazıl aracılığıyla zehirletilerek öldürülüyor. Muhammed Et-Taki. 10.'su İmam El-Naki. Bu da El-Hadi diye bilinir. Yol gösterici demektir. Eşleri Süsel Hatun, çocukları İmam Hasan el-Askeri, Cafer Hüseyin. Samarra'da gözetim altında tutularak zehirleniyor. Abbasi halifesi Mu'tez tarafından. 10. imam. İmam el-Daki. 11.'si İmam Hasan el-Askeri. Bu da adı üzerinde askeri, yani askeri bir garnizonda uzun süre tutuluyor. Dışarı çıkmasına izin verilmiyor. Gözetim altında sürekli tutuluyor. İşte bu gözetim altındayken ve 28 yaşındayken eşleri Nesi Nergis Hatun, çocukları İmam Muhammed El-Mehdi zehirlenerek şehit ediliyor. Onu öldüren de Abbas halifesi Mu'temit. 11. Şimdi 12.'si de İmam Muhammed El-Mehdi. Bu da henüz daha çocukken, fiziken bir ölüm yaşamıyor ama çocukken kayboluyor. Bir mağarada kayboluyor. Kaybolunca bunu Allah gizledi. Yerlerin akıbetine uğramazsın diye Allah bunu gizledi diyorlar ve buna kısa dönem olarak tekrar bir gün geleceği bir beklentisi içine giriyorlar. Gelmediği görülünce de ortaya çıkmayınca da o döneme gaybebeti sügra, küçük kayboluş ve artık kıyamete kadar da
gelmeyecek. Kıyamete yakın bu zamanda tekrar dönecek diyorlar ve ona da gaybibeti kübra, büyük kayboluş diyorlar. Ona Mehdi Muntazır da denir. Yani beklenen Mehdi demektir. Kıyamete yakın bir zamanda gelerek zulümle dolmuş dünyayı adaletle dolduracak diye inanılır. Hani daha önceki Hristiyanların Hazreti İsa'nın geri gelişini beklemeleri gibi zaten bu da oradan geçmiştir. Şimdi Ehl-i Beyt imamları 12 tane bunlar. Ehl-i Beyt kavramı Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ama bunların hiçbirinden bahsetmez. Kur'an-ı Kerim'de Ali, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hasan, Hüseyin zaten geçmez. Bunlar hiç geçmez çünkü Kur'an bunlardan önce gelmişti. Ama Ehl-i Beyt diye bir kavram Kur'an'da geçer. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizi temiz kılmak ister der. Ama Kur'an-ı Kerim indiğinde kimi kastediyor? Henüz daha bu imamlar falan ortaya çıkmadı. Ehl-i Beyt imamları, Hasan, Hüseyin. Kur'an-ı Kerim'de kastedilen 12 imamlar değildir. Hazreti Ali ve Fatıma da değildir. Kur'an'da kastedilen Ehl-i Beyt, peygamberin eşleridir. Peygamberin evidir yani. Ehl-i Beyt yani beyt ehli. Kimin evi? Peygamberin. Peygamberin eşleri kim? İşte onunla evli olanlar. Muhammed peygamberle evli olanların tamamına Ehl-i Beyt denmiştir. Ey Ehl-i Beyt yani ey peygamberin eşleri. Ayşe, Hafsa, Zeynep, Ümmü Seleme, Ümmü Habibe. Bunlar peygamberin eşleri. 11 taneydi. 60 yaşında 4'e indirdi. Toplam 11 taneydi. 60 yaşına geldiğinde 4'e indirmişti. Gerisini serbest bırakmıştı. Ve nihayetinde eğer ömrü vefa etseydi, mesela 73 yıl yaşasaydı 1'e indirecek. Kur'an-ı Kerim oraya doğru onu yönlendiriyordu. Yönlendirme olduğu gayet açık. Fakat 63 yaşında iken ve 4 tane kalmışken vefat etti. Buna bakarak demek ki 4'e kadar evlilik caizdir diye sonuç çıkarıyorlar. Bu da yanlış. Kur'an'ın amacı 1'e indirmek. Peygamber de o yolda ilerliyordu. Ömrü vefa etmedi. Böyle bakmak durumunda. Şimdi işte bunlara Kur'an-ı Kerim Ehl-i Beyt diyor. Yani Ali ile Fatma ile alakası yok. Fatma ile alakası var çünkü Fatma Hatice'den olan kızı. Hatice de ölmüş eşi. Dolayısıyla eşleri ve eşlerinden doğan çocuklarına peygamberin ehli beyti denir. Fatıma onun kızıdır. Ali onunla evlenerek dışarıdan onunla evlenmiştir. Ona Haşim oğullarından olduğu için onun kabilesindendi. Ama Kur'an'a göre ehli beyt peygamberin eşleridir. Bu daha sonra peygamberin eşi Hatice'den olma Fatma olduğu için ve ondan başka soyu devam etmediği için Fatma da Ali ile evlendiği için Ali'den de Hasan Hüseyin olduğu için Hasan Hüseyin'den de işte bu 12 imam geldiği için bunlara da Ehl-i Beyt imamları dahil edilmiştir. Ama bu mecazidir. Gerçek anlamda Ehl-i Beyt peygamberin eşleridir. Bu kültüreldir. Yani İslam kültürü bunu böyle görmüştür. Sonradan üretilmiştir. Dini değildir. Kur'an'da geçen dinidir. Bunu böyle bilmek lazım. İkinci olarak Ehl-i Beyt imamları neden önemlidir? Mesela ben Ehl-i Beyt imamlarını çok severim. Kitaplarımda da çok yazmışımdır. İslam'ın Yenilikçileri kitabında da uzun uzun bahsettim. Peygamberin soyu olduğu için değil. Çünkü soyun bir önemi yoktur İslamiyet'te. Hazreti İbrahim soyumdan önderler yap diye dua edince Kur'an'da ona şöyle cevap veriliyor. Zalimler ahdime nail olamaz. Yani İbrahim'in zürriyetinden, İbrahim'in soyundan olsa bile bir kimse zalimse, adil değilse Allah'ın ona bir sözü yok. Onu önder yapma, lider yapma. Sırf o soydan geliyor diye. Öyle bir şey yok. Ama daha önce Hristiyanlıkta Nevi'yim, Musa ve Harun'un soyundan gelenler. Daha önce Zerdüştlük'te Moğollar, tanrısal soydan gelenler. Eski Hindistan'da 250 tane kutup vardır. Mahavira dinine göre.
Bunlar Tanrı'nın büyük Tanrı'nın yeryüzündeki kullarından seçtiği 250 kutuptur ve dünya bunların 100'ü hürmetine ayakta durur. Bunun için yağmurlar yağar, bunun için bereket olur. O 250 kişi kutuptur ve hiç değişmez. Biri öldüğü zaman diğeri geçer, biri öldüğünde diğeri geçer. İnsanlar üzerinde tanrısal nüfuza sahiptirler. Bunlar kutsal soydur. Tüm imparatorlar, sultanlar, peygamberler kutsal soya dayandırılmıştır. Ve İslam kültürü de bundan kurtulamamıştır. Peygamberin soyu diyerek büyük bir abartı yapılmıştır. Öbür taraftan öbür taraftan Ehl-i Beyt imamlarının değeri peygamberin yolundan gitmeleri, onun gibi yaşamaları, haksızlığa karşı çıkmaları ve zulüm karşısında direnmelerinden gelir. Hiçbir Ehl-i Beyt imamı yoktur ki kendine saray yaptırmış olmasın. Hiçbir Ehl-i Beyt imamı yoktur ki fakir fukarayı gözetmemiş olsun. Toplumun muhtaç, fakir ve kimsesiz kesimleriyle ilgilenmemiş olsun. Hepsinin çizgisi aynıdır. Aynı Muhammed Peygamber gibi, Ali gibi, Ebu Zer-i Gıfari gibi toplumda yoksul, fakir, fukara, kimsesiz, ezilen kimse onun yanında durmuşlar. Mağdurlara yardım etmişler, haksızlıklara karşı çıkmışlar ve gayet mütevazi, bir lokma bir hırka denecek kadar mütevazi yaşamışlar. İşte onların değeri buradan gelmektedir. Çünkü bu peygamberin çizgisidir. Ali'nin ve Ebu Zer'in çizgisidir. Ve manevi önderler böyle yaşarlar. Bu fakir fukaralık ve sefalet değildir. Halk nasıl yaşıyorsa bir lider öyle yaşar. Halkı tıkış tıkış evlerde kibrit kutusu gibi 2+1, 1+1 dairelere tıkış tıkış dolmuşken bunların yolundan giden gerçek bir lider kendisine saray yaptırıp orada yaşamaz. Böyle bir şey yok. Hiçbir 12 imamda, hiçbir halifede, Osman hariç, Halife Osman hariç o Emevi soyundandı. O hariç hepsi böyle yaşamıştır. Ebu Bekir, Ömer hepsi böyledir. Ali özellikle Ehl-i Beyt imamları, İmam Ebu Hanife, Hasan Basri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife tamamı böyledir. İslam tarihinin önde gelenlerinin tamamı aşağı yukarı böyledir. Öyle bal mülk düşkünü, rahat ve lüks yaşta yaşayan göremezsin. Ama daha sonraları bozulmalar olmuştu. Yoldan çıkanlar olmuştu. Böyle İslamiyet'in onu gerektirdiğini falan söylemeye kalkanlar olmuştu. Şimdi Alevilikte bir cümle var, onunla bitirelim. Derler ki İmam Zeynel Abidin, biraz evvel saydık, Hazreti Hüseyin'in oğlu, 4. imam. Zeynel Abidin, İmam Zeynel Abidin çok secde ettiği için Seccahat diye de biliniyordu. Korku içinde dönemi geçti. O da zehirletilerek öldürüldü Emevi halifesi tarafından. Ona sorulan bir soru karşısında verdiği bir cevap var. Yani siz kurtulmuşsunuz, cennetliksiniz. Kerbela'dan kurtulan yegane kişi Zeynel Abidin'di. Hasta olduğu sebebiyle kurtulmuştu. Halk onu çok seviyordu. Muazzam bir manevi gücü ve karizması vardı. Böyle sözler deyince ona isnat edilen bir rivayette ona övgü düzülünce peygamberin soyundansın falan diye. O da diyor ki soyumdan gelen değil, soyumuzdan gelen değil, yolumuzdan giden bizdendir. Veya başka bir ifadeyle belimden düşen değil, yolumdan giden bendendir. Belimden düşen değil, yolumdan giden bendendir. Yani onların yolunu izleyen insanlar o yolu izledikleri için değerlidir. Peygamberin soyundan gelmenin bu anlamda bir değeri yoktur İslamiyet'te. İşte Hazreti Ali'nin kardeşi Akil Hazreti Ali'ye düşmandı. Hazreti Nuh'un oğlu zalimlerle beraberdi. Hazreti İbrahim'in babası müşriklerin istişare meclisi üyesiydi. Hazreti Lut'un karısı zalimlerle beraberdi. Bunların hepsi kaybedenlerden olmuştur. Peygamberin yakını, soyu, akrabası, annesi, babası kanından gelme olduğu halde. O nedenle
Alevilikte çok sevdiğim bir cümle vardır. Derler ki yol cümleden uludur. Yol cümleden uludur. Asıl olan yoldur. Yolda yürümektir. O yolun gereklerini yerine getirmektir. Bu nedenle Ehl-i Beyt imamları da bu yolda yürümüşler. O yolun gereklerine riayet etmişler. Bu nedenle de İslam dünyasında onlara büyük saygı duyulmuş. Ayrıca onların hayatları, çektiği çileler, ölüm şekilleri İslam tarihinin en hüzünlü sayfalarından birisidir. Özellikle ama Alevi cemevleri başta olmak üzere Sünni dünyada da mesela benim babam annem Sünniydi. Sürekli bunlardan bahsederlerdi. Hazreti Ali'nin Cenkleri kitabını falan okurdu. Yüzyıllar boyunca anılmışlardır. Kendilerine Allah'tan tekrar rahmet diliyorum bütün Ehl-i Beyt imamlarına. Evet, bu usta söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Eyvallah, sağ olasın.